Hatta bilirsiniz, mükemmelliğin tanımı nedir? Ekleyecek ve çıkartacak bir şeyiniz yoksa ona mükemmellik diyoruz. Yani ne ekleyecek ne de çıkartacak bir şeyiniz yoksa mükemmel. Ben de diyorum ki mükemmel bir hayatım olsun. Mükemmel bir hayatım olursa benimle beraber olan insanlar mükemmel olurlar. İş yeri mükemmel olur. Ülke mükemmel olur. Hatta itiraf ediyorum dünya mükemmel olur. Benim bakış açımdan. Hep beraber düşünün. Hakikaten sabah kalktığınızda milli piyangodan para marasını bırakın. Zengin biriyle evleneyim de hayatımı kurtulayım falan gibi düşünceniz varsa ondan da bırakın. Bir kurtarıcıyı bırakın bakalım bir. Sadece şunu sormak istiyorum size. Gerçekten hayatınızda neler olmaması gerekir? Size bir anımdan bahsedeyim. Hatta o konuşmada da benim video kliplerin içerisinde de var. Belki daha önce duyanlar vardır ama çok hoşuma gidiyor. Şimdi bahsedeyim. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olaraktan Türkiye'ye geziyoruz. Girişimci yetiştireceğiz diye böyle bir hayalimiz var. Ben çok iyi girişimci oldum da etraf yetiştireceğiz diye. Böyle geziyoruz böyle her tarafları. Ve bu gezinti sırasında dediler ki Ali Bey var, Ali Sabancı, birkaç kişi var kuruldan. Sezai burada mı? Sezai geldi mi? Ah keşke Sezai de gelseydi bak. Sezai var, hep beraber gideceğiz. Ve biz Muğla'da, üniversitede falan bir konuşma yapacağız. Tamam dedik. De Muğla'ya nasıl gideceğiz? Uçak saati yok, şeyden ineceğiz, oradan arabayla geçeceğiz. Ben tabii laptopumu aldım, çantam, bilmem ne falan. İki arkadaşımız var, onlar da aldılar çantalarını falan. Hep beraberiz böyle. Sinancığım dedi, hayırdır, nereye gidiyoruz dediler. Dedim işte abi Muğla'ya gideceğiz, görüşme falan var ya. Dedi ki oğlum bak sen zaten 90 kilo musun, 100 kilo musun bilmiyorum. Sezai senden farklı değil. Ben varım, bir arkadaş 4 kişiyiz. Bunlarla filan. Bu iş olmaz hocam dedi, biraz ağırlıkları bırakalım. Ben baktım o sırada kaynanan burada mı diye. Kaynanan da yok. Bırakacak kimse yok yani. Durum facia. O yüzden dedim ki bir dakika onu bırakamadığımıza göre birini bırakmamız lazım. Sezai burada yokmuş ama Sezai bırakmayı düşündük. Onda olmadı. Biz en sonunda çantalarımızdan vedalaştık. Ağırlıklarımızdan kurtulduk ve helikoptere bindik. Helikoptere bindik. Çok güzel helikopter. Oo! Yani ağırlıkları bırakınca helikoptere biniyoruz. Ve helikopter bizi kaldırdı. Böyle geziniyor böyle. Oo süper. Tepeden bakıyoruz olaya. Tabii tam böyle Boğaz'ın orada oturuyor Ali Bey. Kalktı helikopter. Böyle baktım ki köprüye. Vah sabahın köründe 8-8.30. Trafik falan böyle karınca misali durumlar. Vah vah dedim duruma bak. Ne kadar üzücü. Yani olsun insan bir günde olsa böyle hissetmek istiyor. Yani kral durumları var. Böyle bakıyorsun köprü, trafik falan. Ay vay 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 diyorum. İnsanlığın durumu ne kadar da şey. Halbuki burada olaylar çok güzel. Yani ne güzel gidiyoruz gezinerek falan böyle. Tabii ileriden hava bulutlandı. Yağmur başlamak üzere. Aldı beni bir ağırlık. Yusuf bindi uçağa, helikoptere. Yusuf dedim sen nereden geldin? Abi bende de bir Yusuf var dedi. Oldu 8 tane Yusuf. Yusuf. Helikopter her tarafı Yusuf da oldu. Bize yer kalmadı. Yusuf'un tercümeye gerek olduğunu zannetmiyorum değil mi? Yusuf'un ne olduğunu biliyoruz. Evet. Yani çok olunca Yusuflar geliyor. Az olunca Yusuf geliyor. Helikopterde bir sürü Yusuf. Ya dedim ki bu Yusuflardan ne olacak? Yani nereye kadar gideceğiz? Dedi ki bir şey yapmamız lazım. Yusuflara binince ben tabii aşağıyı göremez oldum. Yani yukarıdayım ama gene Yusuflarla uğraşıyoruz. Bakın ne enteresan bir şey çıktı. Dedim ki bir dakika, benim bunu eğitimde kullanmam lazım. Yani yıllardır konuşmuş olduğumuz Ikarus hikayesi var. Birçok insan çaldı, kitabına koydu sağ olsunlar. Ama yani bu hikaye çok enteresanmış dedim. Bir dakika. Ben aşağıda, köprüde olduğumda her sabah o problemin içerisinde bir çözüm bulmam mümkün değil. Ama tepeden baktım, o zamanları kimin olduğu şu anda da tam bilinmeyen bir stadyum var. Kocaman bir stadyum yapıldı şeyin üzerinde. Telekom'un mu, Galatasaray'ın mı, başkasının mı tam bilmiyorum o stadyumun şu anda kim olduğunu. Kimin o stadyum? Galatasaray var mı aramızda? Galatasaray bir kişi zor kaldırdı böyle pardon. Tamam Galatasaray stadyumu var. Yeni bitiyor böyle orası da. Yandan bir yol yapmışlar böyle. Ana ne güzel dedim ya. Orası bomboş. Tabii şimdi fark ettiler ama ben tabii aşağıdan bir gördüm böyle. Yusuf'ları attım şöyle. Ana dedim bu yol bizim kemere bağlanıyor ya. Ana dedim niye giriyoruz biz oraya? Buradan girelim abicim ben giderim. Ah bir dakika dedim ya. Yusuf'ları attım. Yukarıdan bir baktım. Olayı bitirdim. Sorun falan kalmadı yani. Sabah olunca artık o yolu kullanabilirim. Ah bir dakika dedim o zaman enteresan bir şey.
Enteresanlık bitmedi. Sonra gittik oralara. Dediler ki bizi balonlara falan bindirecekler. Göklere çıkaracaklar. Oradan bakacakmışız. Yani insan tabii göklere alışınca hep böyle bizi uçurmak istiyorlar. Neyse biz balonlara bindik. Aranızda balona binen var mı? Bir kişi bence yeterlidir. Çok da binmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Dedim ki bu balon nasıl kalkar? Bu balon nasıl havalanır? Bir öğrenelim bakalım olayı. Eğitmeniz ya, detaya girelim. Abi dedi buradan gazı veriyoruz dedi. Süper dedim. Yani motivasyon. Gazı veriyoruz. Tamam abi sonra bu dedi havalanacak dedi. Dedi yandaki dedi ağırlıkları atıyoruz dedi. Yanında böyle ağırlıklar var. Baktım hemen kaynağım gene yok orada. Neyse dedim. Peki bir dahakine inşallah. Yani oradaki ağırlıkları atıyorlar. Gazı veriyorlar. Balon havalanıyor. Vay bir dakika dedim ya. Ana enteresan. Peki dedim bu balon geri nasıl iner? Havayı kaçırınca iniyor dedi. Yani motivasyon inince balon aşağı düşüyor mu geri dedim. Aynen geri düşüyor dediler. Vay anlasını dedim ya. Ne kadar enteresan bir olay. Biz bu kadar balona biniyoruz, iniyoruz. Bu kadar iş dünyasındayız. Bunu niye düşmemişim ben dedim. Gazı veriyorsun, havalanıyor. Ağırlıkları bırakıyorsun. İstediğin gibi gidiyorsun. Gazı kesiyorsun, aşağı iniyor. Şimdi dedim ki o zaman bir liderin enteresan bir bakış açısı olması lazım. Problemlere, olaylara ve her şeye. Fasting konu ya. Bir dakika dedim. O zaman lider sadece yemek yeme orucundan öteye geçmesi lazım. Önce şu ağırlıklarından kurtulmayı öğrenmesi lazım. Bir liderin karar almasını, olaya geçmesini, eyleme geçmesini, harekete geçmesini acaba neler engeller bakmam lazım.